Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle pul pul dökülen harika bir çörek yapacağız. Tarif defterinizde mutlaka olması gereken tariflerden bir tanesi, kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamalarına başlayabiliriz. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı su, 2 su bardağı da süt ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Sıvı malzemelerimi hızlıca karıştırıyorum. Kameradan kaynaklı ufak bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Burada görünmeyen kısımda 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Zaten açıklama kısmına da malzemeleri eklediğimde siz de orada göreceksiniz miktarını. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak videoda görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Her zaman söylediğim gibi un miktarını versem dahi lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığımız unun kalitesine ya da markasına göre un miktarında değişiklikler olabiliyor. Hamurum hazır arkadaşlar. Tekrardan tezgahımın üzerine az miktarda un serpiştirerek hamurumu şöyle eze eze tekrardan yoğurup toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Her bölmüş olduğum parçayı da 5'e bölüyorum. Hamurlarımı beze haline getiriyorum. Eğer vaktiniz varsa hamurları beze haline getirdikten sonra üzerini örterek 15-20 dakika dinlendirirseniz açma işlemini daha kolay yaparsınız. Böreğimi açmaya başlamadan önce şöyle 100 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırıp bir kenara koyuyorum ve ilk yapmış olduğum bezeyi un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine açmak için alıyorum. Açma işlemi için oklava ya da merdaneden yardım alabilirsiniz. Çok incecik hamur açmanıza gerek yoktur. Açabildiğiniz miktarda açmanız yeterli olacaktır. Açma işlemimizi gerçekleştirdik. Hemen yağımızı hamurun her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Bir fırçadan yardım alarak da her yerine sürüyorum. Şimdi katlama işlemi için öncelikle alt kısmını ortaya doğru katlıyorum. Bu aşamadan sonra katladığım her kısmını yağlıyorum. Diğer karşı tarafı da yağladığım yerin üstüne doğru katladım. Tekrardan yağlıyorum. Videoda görmüş olduğunuz şekilde katlama işlemlerini yapabilirsiniz. İlk hamurumun katlama işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi bir kenara alarak hemen ikinci hamurumu açma işlemine başlıyorum. Evet, bu hamurunu da açtıktan sonra tekrardan her tarafını yağlıyorum.
Hamurumun orta kısmına ilk katladığım bezeyi koyuyorum. İlkini nasıl katladıysam tekrardan aynı şekilde katlama işlemini gerçekleştiriyorum. Söylediğim gibi her katını yağlama işlemini yapmayı ihmal etmeyelim. Evet, bu şekilde hazır arkadaşlar. Bunu bir tepsi ya da tabağın içerisine alarak buzdolabına koyalım. İkinci böreğimiz için aynı şekilde hazırlıklara başlıyoruz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. İkinci hamurumu da aynı şekilde katlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde hazırladım. Dilerseniz bu şekilde hazırlayarak ertesi güne de hemen açma işlemini gerçekleştirip iç harcını koyarak fırına verebilirsiniz. İlk katlamış olduğum hamurumu alıyorum. Hafif hafif böyle bir merdaneden yardım alarak açıyorum. Gördüğünüz gibi çok bastırmadan yavaş bir şekilde açma işlemini gerçekleştiriyorum. Açarken bu kare formunu bozmamaya dikkat edelim. Tepsimin boyutuna gelene kadar açtım. Orta kısmına beyaz peynir kullanıyorum. Peynirimin içerisine az miktarda toz biber ve karabiber ekledim. Uzun bir şerit halinde peynirimi koyuyorum. Karşılıklı kısımlardan katlayarak tepsime yerleştiriyorum. Diğer böreklerimi de aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle bir adet daha sizler için göstereyim. Hamurumu açtım. Orta kısmına uzunlamasına peynirimi döküyorum. Farklı iç harçları kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kıymalısı da gerçekten çok lezzetli oluyor. Katlama işlemimizi de gerçekleştiriyoruz ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize diziyoruz. Böreklerimi son olarak fırına vermeden önce yumurta sarısı sürüyorum. Bir bıçaktan yardım alarak çapraz olacak şekilde şeritler çekiyorum.
Böreklerimi önceden 160 dereceye ayarlamış olduğum fırında güzel bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Bakın nar gibi kızardı arkadaşlar. Gerçekten kokusu da muhteşem. Şöyle ilk sıcağı çıkana kadar dayanabilirsek dayanıyoruz. Daha sonra servis ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir çörek yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.